we reserved about 20-25 minutes for you. Please just don't rush. Tell your story, what changed in your life after becoming submitter. Inshallah, I will give you a microphone. Yes. Bu arada Türkçe'de buradan konuşmamız gerekiyor. Yani 20-25 dakika sizlere ayrılmış durumda. Hayatınızda neler değişti? Onlarla ilgili soruyor. Misafirlerimiz oldukları için onları daha yakından tanımak istiyoruz. Çünkü dilleri farklı olduğu için biz sürekli bir arada değiliz. Yani derslerde biz hepimiz bir aradayız. Birbirimizi tanıma fırsatı buluyoruz ama hani onlar misafirimiz olduğu için onları daha yakından tanımak istiyoruz. Since majority of brothers and sisters don't know your language, so we want to know you closely because we all are together in Turkish channel, but this is the first time, this is a good chance for us, so we know you closely, inshallah. Okay, ben önce tanıtayım. Brother Haris kardeş Dubai'den geliyor. Sevgili eşi de beraber Dubai'den geliyorlar. Kendisi tanıtacak. İnşallah mikrofonumuzu ona uzatıyorum. Ben tercüme edeceğim. Please talk piece by piece and give me microphone so that I can translate very well. Okay? İnşallah. So first I'll just introduce myself. My name is Haris. My name is Haris and I came here from Dubai. I'm originally from India. I've been a submitter since... Sen onun yanına git, mikrofon sende olsun, o sana söylesin, o sana söylesin, sen bize çevir. Öteki istersin, zor olacak. And I've been in submission from 2009. Benim adım Haris. İskender, mikrofon sende duracak, İskender. Benim adım Haris. Dubai'den geliyorum. Aslen Hindistanlıyım. I've been a submitter since 2019. 2019'da teslim olan oldum. So I came to submission because I was trying to understand Islam more deeply. So I was researching online. Teslimiyete geldim çünkü İslam hakkında daha derin araştırma yapmak istiyordum. Online olarak araştırdım. Because after being Sunni for long years, I had many doubts, because I was seeing so many different groups. So I was thinking, if Prophet Muhammad followed only one religion, why the Muslims are following different. So that made me think about where can I find the true Islam. Uzun süre Sünni olduğum zamanlarda birçok şüphelerim vardı. Neden bu kadar çok grup var? Muhammed Peygamber bir yol izliyorsa neden bu kadar farklı grup var? Bu beni düşündürüyordu. So my research in that area led me to submission. I found the website. So I studied the religion and I was convinced that this is the true Islam. This is the true Islam of all the prophets and messengers. Bu beni araştırmaya sevk ettikten sonra bu yolun, yani teslimiyetin doğru yol olduğunu buldum. Bütün peygamberlerin ve elçilerin yolunun bu olduğunun farkına vardım. I also understand that the divisions were there in the Muslim world because they were not following the Quran. If they followed the Quran, there would be no divisions. Aralarındaki bölünmelerinin nedeni onların sadece Kur'an'ı takip etmemeleri. Eğer sadece Kur'an'ı takip etselerdi bölünme olmayacaktı. So this made me very happy and I started following submission very eagerly. I changed my salah. I started worshiping God alone. So as I grew in submission, my life started to change. Bu beni teslimiyeti araştırmada çok daha heyecan verdi bana. Salatımı, yani namazımı değiştirdim ve teslimiyetten sonra hayatım değişti.
The biggest change, there were some good changes, the best changes, and also some other type of changes. Changes were like some, you understood that not everyone will accept you when you follow God alone. So that is one of the biggest changes in my life. Some people distance and new people came into my life. Çok iyi değişimler oldu, başka değişimler oldu. En büyük değişimlerden bir tanesi insanların sizinle aralarına mesafe koyması, hayatındaki bir değişiklikle bunu kabul ettikten sonra bütün insanların, bazı insanların hayatınıza girmesi, bazılarının da çıkması. But the biggest change was that I realized that my relationship with God was the most important. En büyük değişim benim Tanrı ile olan iletişimimdi. Bu en önemli değişimdi. So I always reminded myself that I have to keep my relationship with God alone and never let anything change that relationship. Her zaman Tanrı ile yalnızca Tanrı ile iletişim kurmak. Can you repeat that again? Piece by piece, please, because I don't remember. Okay, so like I said, I understood the importance of keeping my relationship with God, but I understood that to keep that relationship with God, you need to understand who God is. En önemli şey ben Tanrı ile iletişimimi kurmamdı. Bunlardan en önemlisi de Tanrı'nın kim olduğunu bilmekti. So that was another change in my life. My understanding of God became more and more clear. I became more closer and closer to God. Benim Tanrı anlayışım bu vesileyle daha da berrak hale geldi ve böylelikle Tanrı'ya daha da yakınlaşma fırsatı oldu. Maşallah. So trusting God, and also whenever you face any sort of challenges or situations in your life, we have to always remember God in those situations. The brother gave an example of Moses. That's a very good example, and that's a big lesson for all of us, that under all circumstances we always remember God and change the way we think. Ne zaman bir zorlukla veya bir mücadele, challenge, yani bir zorlukla karşılaşsak, buna yönelik Tanrı'ya olan güvenimiz, o anlayış anlamında değiştiğini söylüyor. Kadir'in verdiği Musa örneği bu anlamda çok önemli diyor, teslimiyet anlamında. Bu örnek bu bağlamda çok önemli. So yes, that will be one of the biggest changes. When I look back before when I was a submitter and now, the biggest thing I see is that the way I think has changed dramatically, and that's because I rely on God more and think about God more. Geçmişle şu ana baktığımızda en önemli değişiklik, unutuyorum I don't recall very well. Tanrı'ya daha fazla dayanmak, yani o meselelere bakmakta dramatik bir şekilde perspektifim değiştiriyor. So yes, so after all my thinking pattern changed, I don't have any more fear with any situation that comes into my life. I face it with confidence in God that God will protect me, God will guide me. Ondan sonra diyor, yani bundan sonra diyor korkula, yani herhangi bir korkum olmadı. Tanrı'nın beni koruyacağını bildiğimden bu anlamda korkularım gitti diyor. And of course, God promises us through the Quran that we will have perfect happiness, perfect wealth, health, and all the greatness in this world and the hereafter. Tanrı Kur'an'da bize mükemmel mutluluk, mükemmel refah ve mükemmel sağlık vereceğini vaat ediyor. Bu hayatta ve diğer hayatta. So as I became more and more stronger in my submission, I could see the promise coming through. Everything in my life started to get better and better. Daha da fazla teslim olan olduktan sonra bu sözlerin hayatımda bir gerçek olduğunu daha da fark ediyorum ve gün geçtikçe daha da iyi gittiğini görüyorum. And another big change that came into my life, that God started sending me more signs to reassure my heart. Because even the greatest prophets like Abraham,
he sought reassurance from God, even though he was receiving revelation from God. So God gave me more signs to strengthen my faith. Başka bir değişiklik de Tanrı bana birçok işaret, hayatında birçok işaret verdi. Yani en büyük peygamberlerden de onların kalplerini sağlamlaştırmak için Tanrı'nın onlara işaretler verdiğini biliyoruz. Bu anlamda benim hayatımda da birçok işaret oldu. Kalbimi sağlamlaştırmak için. And then as a human being, as God teaches us to love others, to be compassionate, to be kind, and the whole purpose of zakah, for example, is we're not giving money because we just want to get rid of some aspect of our money. It's because we are showing compassion to the poor. We understand the reason behind it. You know, so that's another thing that we did not have when we were following Sunnism, because nobody told us this. Now, because we follow the Quran, we understand the reason and the wisdom behind why God tells us to give charity. It is to show compassion to other human beings. Başkalarına karşı şefkat gösterme teslimiyette öğrendiği bir şey. Sünnilikte diyor kimse bunu bize öğretmedi ve konseptler arasındaki yani arkasındaki hikmeti Kur'an bize öğretiyor. Dolayısıyla mesela zekat verdiğimiz zaman bunu insanlara karşı şefkatimizden veriyoruz. Bunları da diyor yani hikmetleri de öğrenmiş olduk. Okay, that's it. Yeah, that's the Thank you very much. Okay. What is your name? My name is Charmy. My name is Charmy, wife of Haris. We came from Dubai, but originally I came from Philippines. Benim adım Şarmin, Haris'in eşiyim. Aslen Filipinliyim ama Dubai'den geliyoruz. I knew about submission through Haris. I am originally a Roman Catholic, but practicing Roman Catholic, I have a lot of doubts about Roman Catholic. When I was young, maybe I'm the age of 8, 10, like that. Haris yoluyla teslimiyeti öğreniyor. Önceden Katolikmiş, Hristiyan, Roman Katolik diyorlar. 8-10 yaşından itibaren bunu uygulamaya geçiriyorlar ama birçok şüphem vardı diyor. Growing up, I used to go to different religion in Christianity to learn about the Bible, because some of the belief that was taught to us in Roman Catholic was not in the Bible. Büyüdükçe diyor, çeşitli dini gruplara katıldım, Katolikler arasında İncil'i öğrenmek için. Çünkü bazı öğrettikleri şey İncil'de yoktu diyor. Çeşitli gruplara girmiş bu yüzden. But still, I couldn't find any answer even in joining different Bible study in different Christian religion. And then I have a friend who is a traditional Muslim. She's the one who introduced me traditional Muslim. Çeşitli Hristiyan gruplara gitmeme rağmen, çeşitli İncil çalışmalarına gitmeme rağmen sorularımın cevabını bulamadım diyor. Geleneksel Müslüman bir arkadaşım vardı, bana geleneksel İslam'ı tanıttı. There's one verse in Bible that changed my views. It was worship God alone. And then when I was looking for because as you know, Christianity, there's a lot of idol worship. So when my friend introduced me about Islam, she read me a lot of verses in Quran and said, "Oh, it was worship God alone only." So this is the true religion I was taught. I don't have any idea about submission at the time. İncil'de bir ayet var benim hayatımı değiştiren. Yalnızca Tanrı'ya tap ayeti.
Bu geleneksel İslam'daki kişi Kur'an'daki yalnızca Tanrı'ya tap konseptini, ayetlerini gösterdikten sonra bu onu çok şaşırtmış. Okay. And then, so in 2004, I've been converted into traditional Islam. 2014'te geleneksel İslam'a dönmüş. But after that, they started to introduce me about hadiths, and it makes me more confused and doubtful because hadith is not, most of the hadith is not related to the Quran. Daha sonra yani geleneksel İslam'a geçtikten sonra 2014'ten sonra kendisine hadis ve sünneti öğretmeye başlamışlar. Fakat bu onun kafasını daha da karıştırmış çünkü birçok hadis Kur'an'la uyuşmadığı için. So I have a lot of questions in my mind, and I completely stopped practicing traditional Islam, and I keep reading Bible, I keep reading Quran because I have a lot of questions in my mind, and that's the time I meet Haris, and he introduced me about submission. You have a lot of patience in your mind? Question. Bu sefer diyor kafamda birçok soru oluştu. İncil'in ayetlerini okuyordum, Kur'an'ın ayetlerini okuyordum. Tam bu kafa karışıklığı zamanında Haris'le tanıştım diyor. If you remember one time when he introduced me about submission, my first reaction is that maybe I have a submitter a long time ago, and I don't know that there's submission existing. Yeah, there's a group of submitters. That's what I told him. Onunla tanıştıktan sonra, teslimiyeti tanıdıktan sonra demiş ki aman Allah'ım, demek ki ben uzun süreden beri bir teslim olanım demiş, şaşırmış yani. And it was March 2022 when I officially know about submission, and I meet Haris and I meet some of the members in Dubai. Yani resmi olarak Mart ayı 2022'de teslimiyeti tanımış, Haris'i tanımış ve oradaki teslim olanları tanımış. So that's the biggest change in my life, Bu hayatımdaki en önemli değişiklik. in which there's a lot of after learning submission, doing Friday prayer with them. Slowly I can see the blessings from God, the sign that this is the right path, this is the right way. Cuma namazlarını kılmış ve zaman geçtikçe bunun Tanrı'nın yolu, gerçek yol olduğunu daha da iyi anlıyorum diyor. Even until now, I can't believe the big changes and the blessing I received from God. Sorry, can you repeat? Until now, I still can't believe the blessings and the changes that God gave me. I become more closer to God. Zaman içerisinde Tanrı'nın nimetlerini gördükçe Tanrı'ya daha da yakınlaşıyorum. Okay, do you have anything? Okay, thank you very much. May God bless you. Oh yeah, maşallah. You have to speak. Yeah. Okay. Benim konuşmama gerek yok. Sen beni anlat. But I don't know you. Excuse me? Who are you? Are you from China? No, I'm not from China. My name is Lisa. Some of you know me from Discord. Benim adım Lisa. Your sound is very powerful. Benim adım Lisa. Bazılarınız beni Discord'dan biliyor. I am originally Malaysian, but I live in the UK. Orijinal olarak, asıl olarak Malezyalıyım fakat İngiltere'de oturuyorum. I'm married with a convert Christian. I have 3 children. Convert to submission, right? Traditional Sunni, but mix of it. Okay.
Evliyim, 3 çocuğum var. Eşim Hristiyanlıktan geleneksel İslam'a dönmüş birisi. You know, in Sunnism, a Christian cannot marry, well, Sunnis prohibit a man of different faith marrying a Muslim, right? So he had to convert because of the marriage. So nothing else, not because of the faith, only because we have to get married. Yeah. Your husband just converted because of that? He wants to get married, yeah. Kendisi önceden Sünniydi. Eşim diyor. You are criticizing your husband. Eşim diyor. Make it nice. Don't make it bad. Yeah. There is camera there. Eşim diyor, benimle evlenmek için Sünni oldu diyor. No, he's a lovely man, honestly. He's, Okay. it's what After reminding camera, rewind, yes. iyi bir insan değil. Okay, actually my husband is a very lovely man. He's every woman's wish for a husband. Very responsible, loving, respectful. The only fault for me is that he lacked the faith, especially after I embraced submission. He left the Sunni. No, he wouldn't accept submission, but he wouldn't embrace traditional, Islam fully either. His nature, right? Yeah, it makes it difficult to raise a family. Basically. Benim eşim diyor, çok iyi sorumluluk sahibi bir insan diyor. Ben teslim olan olduktan sonra açıkçası diyor, hani yani geleneksel İslam'dan da uzaklaşmış fakat teslimiyete de girmemiş. Now, the biggest change in my life with submission is that there are 2 verses regarding no compulsion in religion, and the next one is no one bears the sin of others. What is the next? No one bears the sins of others. Diyor ki teslimiyete girdikten sonra beni etkileyen 2 tane ayet oldu. Dinde zorlama olmaz. Hiç kimse başka bir kimsenin bears other sins, right? No one bears other sins. Right? Hiç kimse başkasının günahlarını yüklenmez diyor. Bu 2 ayet diyor benim hayatımdaki önemli değişiklikler. Because in Sunnism, Bunun pili bitiyor galiba ya. Orada pil var. I think there's not that many people here. You can just speak normally without the microphone. But they cannot speak because here better. I just explain to you. In Sunnism, you don't, everything is prohibited. There's so many conditions. This thing about marrying, convert, you are responsible. You become responsible for their faith. And if they don't embrace the faith, then you are the one who bears their sin in Sunnism. I don't know, you're from you know about this, right? You may bear other sins. Yeah. This is not correct. Yes. So this is a complete contrast submission. Sessizlik lütfen. Sünnilik, lütfen oturalım. Sünnilik dilinde diyor, Kur'an'ı olmayan bazı öğretiler var. Bunlardan birçok haram olması ve özellikle başkalarından sizin sorumlu tutulmanız, sanki başkalarının günahlarını yüklenmeniz
bu inançlar Kur'an'a olmayan inançlar. And also so many prohibitions, everything is haram basically. But with submission, it makes life so much easier, especially when you're bringing up children. Yes. In a foreign country. In a Western country. Evet. Sünnilik dininde birçok haram var. Hayatı zorlaştıran birçok şey var. Ama teslimiyette böyle bir şey yok. Özellikle bir Batı ülkesinde Sünnilik dini çok zorluyor. So my second biggest change in my life after embracing submission is my worship practice to God alone, especially on the understanding of the Quran and how I become addicted to recitation. İkinci hayatımdaki ikinci değişiklik ibadet pratikleri ve özellikle ben diyor Kur'an tilavetine, Kur'an'ın okunuşuna diyor bağımlı hale geldim. And because of my addiction, we now have, alhamdulillah, mashallah, subhanallah, VC4 Discord. Everybody is welcome. Come and recite with me. We have every day Quranic recitation at least once a day. Sometimes 2, 3, 4, 5 times. Whoever who wants to come can recite in Arabic, English. So far, it's those two languages. Did Navid instructed you to say that? No, actually, Navid wasn't keen on the idea to begin with. This guy called Yusuf was the first person. He started off with a challenge. Yeah, ondan sonra diyor şu an Discord kanalında diyor bizim Kur'an tilaveti okuma kanalımız var diyor. Okay, long story short. Okay, he started off with a challenge for us to complete the Quran within a month of Ramadan, and then we did it within like 28 days or something, and then after that we repeat. So far we've done it 3 times, and we just carry on now. No, 3 times. 3 times khatam, finish. So we did it like 3 months in a row. Biz bunu devam ettiriyoruz diyor, bu Kur'an tilavetini. It becomes in Arabic and English, right? İngilizce ve Arapça beraber okuyorlar. 3 defa bunu tamamlamıştır. So the advantage is people from different faith, like Sunnis especially, they are interested to recite. They come and they are interested. So recitation channel makes them interested. Because for those who don't want to debate, they like to listen. You know what Sunnis are like, right? When they listen to recitation, Quran, they like to listen, but because of our translation, Rashad's translation, it will hopefully, inshallah, give them a bit of guidance. Bu Kur'an okuma kanalında diyor, bu diğer tartışma kanalları gibi değil, Sünniler genelde tartışmak için gelir ama gelip bizi dinliyorlar ve biz bu yolda bu Kur'an tilavetinin yanında Reşat Arife'nin de tercümesini vererek onların belki hidayet etmesine vesile olacağız. Okay, a favor. Okay, thank you very much. It's coming from the top of the Giza pyramids. Yes, my name is Basim Badr. I'm born and raised in Sweden, Stockholm. I'm 42 years old. Benim adım Basım. İsviçre, Stockholm'dan geliyorum. 32 yaşındayım. İsveç. İsveç. Nasıl Switzerland? 42 dedi abi. 42 or 32? 42? Yolculuk verir lan. 42 yaşında. Maşallah.
I guess in that sense, to be honest, it started. The whole story is very complicated. My story is epic. Yeah, it's not it's very random. I cannot say exactly what happened, but I know for a fact in 1990. Okay. You know Ahmed Didat? Yeah. Ahmed Didat came to Stockholm when I was 11 or 10 years old. And he was promoting a little bit about the mathematical miracle. So I heard that a lot at my time. And it was a planted seed until maybe 20 years ago. Benim hikayem biraz komplike diyor. Şurada veya burada diyemiyorum diyor. Ahmet Didat, belki bilirsiniz hepiniz. 1990 yılında ben 8-10 yaşındayken İsveç'e geldi diyor. Matematiksel kod hakkında konuştu diyor ve bu benim için planted a seed, yani bir tohum ekme gibi oldu diyor. Yeah. So as a Sunni, I didn't know that I was a Sunni. I thought I was following the Quran all the time. Sünniyken ben Sünni olduğumu bilmiyordum. Sanki sadece Kur'an'ı takip ettiğimi zannediyordum. Until later, when I became a little bit older, I always did the Jumu'ah with my friends and everything, always. But at the time, there came a time when I was maybe like 20 years old or something like that. I see division happening in Islam. I saw people starting to have beard, they changed their clothes, and I saw a lot of crazy people like acting very abnormal. So. 20 yaşlarına gelirken arkadaşlarımla namaz kılıyordum. Fakat 20 yaşlarında diyor çeşitli ayrılıkları fark ettim ve böyle saçma sapan insanları gördüm. Bazıları sakal bırakıyordu, bazıları bırakmıyordu. Yeah, and the years went by. I was playing a lot of football also for a long time, and I was not so focused in the religion itself. Zaman geçtikçe diyor futbola daha çok vakit ayırıyordum, dine pek vakit ayırmıyordum. And then I think the whole thing started when I noticed there was a lot of consequences in my life. Her şey birçok sonucun hayatımda olmasını fark ettikten sonra başladı diyor. Yani birçok neticeyi hayatımda görünce fark ettim diyor. Her şey böyle başladı diyor. And when these consequences happened in my life, I was doing the salat, I was doing everything we were supposed to be, but still something was wrong. Bu sonuçlar hayatımda oldu. Ben namaz kılıyordum ama hayatımda bazı şeyler olmaya devam ediyordu. Bu neticeler vardı diyor. Yeah, so then I started to look into history. I read history a lot. I read about how the devil works, politics, you name it, everything. Tarih okumaya başladım diyor. Yani hemen her şeyi okumaya başladım diyor. Şeytanın siyaset okumaya başladım. Şeytanın nasıl çalıştığını öğrenmeye başladım diyor. Yes, and then sorry, I was speaking. And then after that, the thing is like when I started to do these investigations in my life, I knew that the Quran was from God 100%. But then I made a promise to myself. I was like, no, I have to finish this Quran and I have to see if this religion is really the truth. So I made this promise, and when I started the Quran, I started to read the Quran. I started Surah Al-Ra'd. And then after when I read it, I understood there's something wrong with this translation. Diyor ki ben diyor Kur'an'ın Tanrı'dan olduğuna %100 emindim diyor ama kendime bir söz verdim diyor. Gerçek olduğunu anlayıncaya kadar okuyacaktım diyor. Ra'd suresine geldim diyor. Ra'd suresine gelince çeviriyle alakalı bir problemin olduğunu anladım. As we know, Ra'd is the 13th surah in the Quran. So I saw
everything started in Surah Al-Baqarah. When you see the hypocrites, we see the liars, we see everything. And then from nowhere, I knew there was something wrong with this hadith and sunnah. So I saw it in the Quran, and then after I was into a lot of debates. Bakara suresinde bütün her şey var, işte 200'ler, miktarcılar. Rad suresine gelince hadis ve sünnetle alakalı problemleri fark ettim ve kendimi birçok tartışmanın içinde buldum. Yeah, and then I started to watch a lot of debates in the internet, and even I was debating a lot with people, and Christians, you name it, every agnostic. And then one day I just wanted to search for the greatest debate. Diyor işte bu tartışmaları internette izledim diyor, işte Sünnilerle, agnostiklerle, Hristiyanlarla karıştım diyor ve bir gün büyük tartışma videosuna denk geldim. And then I saw the greatest debate by Rashad Khalifa. Reşat Erkan'ın büyük tartışma videosuna denk geldim. And I just fell in love with it. After that, it was like a key to my heart. Everything just opened. Diyor o videodan sonra diyor Reşat Halife'ye yani çok sevdim diyor ve o videodan sonra benim kalbim tamamen açılmaya başladı. And when I looked into the Quran, I found the Rashad Khalifa Quran, and when I read it, the first time I read it, it was like it was too easy to understand. It was like very clear, and after that, I didn't stop. Sonra Reşat Halife'nin çevirisini okudum. Şunu anladım, çok kolaymış ve artık kendimi okumaktan alıkoyamadım diyor. Yeah, and then, this is now about, when I accepted this, I read the Quran in 2016. I was alone in Egypt, in Ramadan, then I made my first salah and everything, and after that, now I'm here. 2016'da Ramazan ayında Mısır'daydım diyor. İlk namazımı kıldım diyor ve şu anda bunu yapıyor. Maşallah. Elhamdülillah, 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 Allah.